Deniz Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Deniz Kaptan Burak Direk. Evet, bir önceki yelkenli videomuzu izleyenler bilir ki izindeyim, Türkiye'deyim. İzinde olmam demek şu anda boş boş oturmam anlamına gelmiyor. Videolara tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi şöyle, saatlerimiz şu an gece yarısı ama ben yarın sabah Kos'a gideceğim. Tabii ki bunu sizin için alternatif başka bir deniz aracını göstermek adına bir videoya çevirmeyi planlıyorum. Şimdi büyük ihtimalle Kos feribotunda seyrimizi köprü üstünde yapacağız. Bu gördüğünüz feribotlarla birçoğunuz işte İdo'da, şehir hatları vapurlarında ya da bu tarz feribotlarda seyir yapmışsınızdır ama köprüsünü görmek belki nasip olmamıştır. Genelde bunlar yasaktır, girmek yasaktır. Ama bu videomuzda sizlere bunları göstermeye çalışacağım. Köprüsünde seyrin nasıl olduğunu göreceksiniz. Bunu hep beraber yapacağız. Şimdi ben uyuyacağım, dinleneceğim. Sabah çok erken saatte kalkacağım. Marmaris'teyim. Benim evim Marmaris'te. Marmaris'ten Bodrum'a doğru bir araçla geçeceğim. Bodrum'dan feribota bineceğim ve Kos Adası'na geçeceğim. Yaklaşık 20 dakika falan sürüyor feribot. Bakalım, güzel olacak. Değişik bir bilgi olacak. Değişik bir deniz aracı olacak. Birçoğunuz da tahmin ediyorum merak ediyorsunuzdur. Herkesin görmesi adına güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir. Bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet, Bodrum Limanı'na geldik. Saatlerimiz sabah 8, feribot saatimiz saat 9. Şimdi şöyle, Bodrum ve Kos arasında her gün düzenli olarak feribot seferleri var. Birçok firma var. Bu birçok firma sayesinde geçip gidebiliyorsunuz. Gayet de kolay oluyor. Şimdi biz bugün Sea Line firmasından biletimizi ayarlattırdık. Şurada gördüğünüz Fahri Kaptan 5 katamaranıyla şimdi biraz yaklaşacağım. Onunla Kos'a doğru geçeceğiz. Yaklaşık 20 dakika sürüyor. Ama şansımıza bugün hava biraz rüzgarlı ve dalgalı olacak. Zaten rahat olsa şaşardım. Onunla beraber geçeceğiz. Seyrimizi yapacağız. Köprü üstüne zaten bizi davet ederler büyük ihtimal. Tanıdık kaptanlarımız. Onlarla beraber seyrimizi gerçekleştireceğiz. Kos'a doğru geçeceğiz. Şimdi biletlerimizi ayarladık. Gümrük kontrolüne geçeceğiz. Gümrük kontrolden sonra feribotumuza biniş yapacağız. Evet, şöyle ki Bodrum Limanı'ndan ayrılışımızı yaptık. Arkadaşlar o ayrılışı çekemedim, biraz yoğundu. Malum gümrük sahada çok fazla video için izin vermiyorlar. Sağ olsun kaptanımız da bizi köprü üstüne davet etti. Süleyman kaptanımız ve Ramazan Çakçımız var. Onlarla beraber seyrimize devam ediyoruz. Zaten Kos Adası çok yakında, çok karşıda. Yaklaşık 20 dakikalık bir seyir olacak. Gemi biraz eski bir gemi. Tahmin edersiniz ki çok lüks bir köprü üstü beklemeyin. Şimdi özellikle benim videolardan sonra bu köprüsü biraz garip gelmiş olabilir size, biraz eski gelmiş olabilir. Ama sağ olsun kaptanımız bizi kırmadı, köprüsüne davet etti. Çarkçı başımla beraber seyirlerini gerçekleştiriyorlar. Tamam, Allah selamet versin. Yaklaşık 16-17 dakika sonra Kos Limanı'na doğru yanaşacağız. Bir de yanaşmalar arasında yine kırlangıçta olurum ben. Kırlangıçların nasıl yanaşıldığını size göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şöyle seyrimiz tüm hızıyla devam ediyor. Son 10 dakikamız kaldı. Süleyman kaptanımız, gemimizin kaptanı şu an seyir halinde. Doğal olarak ikinci kaptanımızdan birkaç bilgi alacağız. Fahri kaptan bende. Gürsel kaptanımız şu an bizle beraber. Tekimizin ikinci kaptanı. Kaptanım selamlar. Fahri kaptan bende. Erko medali Karnaso, Okton Doyena Ipivates, Pedilepte Yadiksimas. Tabii Yunan'la ters konuşmaya başladı. Okton Doyena Pedilepte Yadiksimas. Kos Limanı'na girerken bu bilgiyi vermek zorundayız. Kaç yolcu, ne zaman varıyoruz, bunları bildirmek zorundayız kanunen. Ramazan bayrak. Şimdi o bilgiler verildi. Aynı zamanda Yunan bayrağı da çekildi. Yunan sularına girdiğimiz için söylendi. Evet. Kaptanım, gemimiz kaç yaşında? Ne yapıyorsunuz? Nasıl? Her gün seyir var mı yok mu? Gemi 1991 doğumlu, 32 yaşında, Norveç yapımı bir katamaran. Seyrimiz 25-26 knot
civarlarında. Ortalama hızlarla. Ortalama. Biraz da havaya bağlı olarak. Bunun dışında ne söyleyeyim? Sabah geliyoruz, yolcuyu indiriyoruz, akşama kadar onları bekliyoruz. Akşam da alıp Bodrum'a geri dönüyoruz. Bu sezonda düzenli olarak seferler devam ediyor. Evet. Kışın biraz daha seyrek sanırsam. Evet, toplam 7 tane feribot var Bodrum civarından Kos'a gelen. Ortalama aya bağlı olarak 1500 ile 2000 kişi arasında ortalama yolcu getirip götürüyor feribotlar. Bu gayet de büyük bir rakam. Evet, oldukça yüksek. Yani her gün için bu rakamlar. Her gün için. Her gün Anladım. için. Şimdi bizim az kaldı. Şimdi kaptanlarımız artık müsaade yani rahatsız etmeyelim. Çünkü birazdan manevraya başlayacaklar. Yanaşma manevrasına. Biz de kırlangıçta manevralarını izleyeceğiz. Kos limanında tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Evet, şu anda gördüğünüz gibi yanaşma manevrası için hazırlıklar başladı. İskele taraftan yanaşılacak. Onun için usturmaçalar limana göre hizalanıyor. Çarkçıbaşı ve ikinci kaptanımız üst tarafta kontrolünü yapıyorlar. Usturmaçalarını hazırlıyorlar. Birazdan Kos limanına İskele Bordo'dan yanaşmamızı gerçekleştireceğiz. Keza aynı şekilde güverteci arkadaşlar baş tarafta ve kış tarafta halat manevrası için halatlarını hazırlıyorlar. Onlar da liman yanaştıktan sonra halatlarını rıhtıma verecekler. Yanaşacağımız yer burası. Dediğim gibi İskele Bordo ile yanaşılacak. Ondan sonra yavaş yavaş yolcuların tahliyesine başlayacaklar. Yine akşam ben bu feribotla döneceğim. Akşam da gün batımında güzel videolar çekeceğimize eminim. Bakarız, belki akşam duruma göre Çarkçıbaşı'nın bize makinesini de gösterir. Biraz makineden de bahseder tekrar. Tabii olabilir. Yani ne demek? Dönüşte bakarız ya. Yani dönüşte uygunluk ayarlarlarsa makinesini size göstermiş oluruz sürüş videomuzda. Yanaşma açısını ayarladı kaptanımız. Birazcık rüzgarlı sadece hava ama şu anda çok rahat bir şekilde İskele Bordo'dan yanaşmasını tamamlayacak. Dediğim gibi yine tekrarlıyorum. Bizim yatlardaki gibi usturmaçalar rıhtıma göre ayarlanıyor. Olası bir tehlikeye karşı. Kıyıda da halatları alabilecek arkadaşlarımız var. El incesiyle halatları attılar. Tabii kalın halatı atmak zor olduğu için önce el incesiyle atıyorsunuz. Baş halat verildikten sonra halat manevrasıyla kış tarafı da atmaya başlayacaklar. Baş halat voltalandı. Sadece şimdi baş tarafı tutup, teknenin baş tarafını tutup halat manevrasıyla teknenin kıçını yanaştıracak kaptanımız. Kıç halatımız da verildi. Çok güzel yanaşma açısıyla geldi. Şimdi kapak verip yolcu tahliyesine hızlı bir şekilde başlanacak. Yunanistan Kos Adası'na hepimiz gelmiş olduk. Kazasız belasız. Evet, az önce gördüğünüz gibi feribotla gümrüklü sahaya yanaştık. Ben hızlı bir şekilde pasaport kontrolünden geçtim. Pasaport kontrolünü tamamladım. Kos'la ilgili şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında benim buraya gelme sebebim bir iş toplantısıydı. Bizim merkez acentamız burada. Acentayla bir toplantım var. Onun için buraya günübirlik geldim. Ama buraya kadar gelmişken bu güzel adayı sizlerle de paylaşıp sizlere de göstermek istedim. Kos Adası şöyle, Türkiye yakınlığıyla bilinir. Türkiye'ye en yakın adalardan bir tanesi. Videonun başında söylemiştim. Feribotla gördüğünüz gibi 20 dakika sürüyor. Hatta birazcık daha hızlı geldiği zaman 16-17 dakikada geliyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika pasaport kontrolünden sonra yaklaşık 30 dakikada Türkiye'den Yunanistan'a geçmiş oluyorsunuz. Ondan dolayı güzel bir ada ve burada çok fazla Türk esintisini de görüyorsunuz. Yani bu büyük ihtimal yakınlıktan dolayı. Birçok restoran, birçok otelde işletme sahiplerinin Türk olduğunu görebilirsiniz burada. Hatta Türk köyleri var burada. Tamamen Türklerin yaşadığı, tamamen Türk kültürüyle yaşayan Türk köyleri var. Böyle gelmişken ufak da bir olsa çarşıyı sizlere göstereceğim. Ondan sonra dediğim gibi bir toplantıya gireceğim. Toplantıda zaten konumuz sezonda yapılan işlerle alakalı olacak. Zaman ayarlayabilirsek belki yat acentalarının ne işlerini yaptığını bahseden ufak bir röportaj videosu da yaparız. Çünkü birçok arkadaş bana şeyi sormuştu. Hani böyle siz sürekli ülkeden ülkeye geçiyorsunuz, sürekli yakıt alıyorsunuz. Bunlar nasıl yapılıyor? Hani böyle kafanıza göre mi yapıyorsunuz? Elinizi kolunuzu sallayarak mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu işler tamamen başlı başına bir operasyon. Bu operasyonları karada yöneten bir acenta ihtiyacınız var. Acentasız çoğu ülke kabul bile etmiyor zaten. Onun için acentalarla çalışıyoruz. Dediğim gibi zaman ayarlarsak gideriz acentayla oturup bir sohbet muhabbet ederiz.
Reklam amaçlı değildir. Sadece acentaların ne işlerini yaptığını ufak bir şekilde anlatmaya çalışır bize. Bunu acentamızdan dinleriz. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım şöyle birazcık çarşıyı gezelim sizlerle beraber. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Az önce bahsettiğim hani Türk kültürü yaşıyor diye dini olarak da saygı duyuyorlar. Burada Defterdar İbrahim Paşa Camii var. Bu cami çok çok eski arkadaşlar. Tam yılını bilmiyorum. Bir herhalde deprem sonucunda ya da artık yaşından dolayı bir yıkılma gerçekleşmiş. Yani minaresi falan yıkılmış. Ama tamamıyla restorasyon çalışmalarına başlamışlar. Bunun gibi Kos'ta 3 ya da 4 tane daha cami olacak. Burası meydan zaten. Çarşıya doğru da bir gidelim. Bizim kapalı çarşı gibi çok güzel çarşıları var. Bir sürü hediye eşyalar falan tabii ki de satıyorlar. Yani turistik alan olduğu için. Bizim hatta Eminönü'ne falan çok benziyor. Oraya falan da bir geçelim şimdi. Güzel olacağını düşünüyorum oranın da. Hatta o camiyle ilgili yazdığı kadarıyla söylüyorum 1 milyon euro kadar bir restorasyon çalışmasına bütçe ayırdıklarını yazmışlar. Herhalde bu mağarayı komple harcayıp camiyi gerçekten eski haline geri getirecekler diye düşünüyorum. Hatta caminin bir arka sokağında kilise var. Yani böyle ben çok mutlu oluyorum böyle görünce. Farklı kültürlerin bir arada beraber yaşaması, yıllarca beraber götürülmesi gerçekten çok güzel bir şey. Bu eskiden insanların birbirine daha çok saygı olduğunu gösterir bence. Şu an herkes kavga dövüş içerisinde ama yıllar öncesinden insanların buna daha çok önem verdiğini, daha çok saygı duyduğunu görebiliyorsunuz. Yani cami ve kilise ikisi de çok eski, yan yana ve yıllarca, asırlarca belki sorun olmadan yan yana durmuşlar ve ikisi de ibadethane olarak kullanılmış. Bunların çok önemli şeyler olduğunu her zaman düşünürüm ve her zaman da söylerim. Burada da bir kilise var. Sanırsam Katolik Kilisesi. Az önce dışarıda gördüğümüz kilisenin içi burası aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Tam yerse bilmiyorum ama çok olduğuna eminim. Şöyle yorumlarda bilen arkadaşlar bunun Katolik Kilisesi mi, Ortodoks Kilisesi mi olduğunu bize söylerse biz de öğrenmiş oluruz. Bilgi güzeldir. Dediğim gibi hala aktif olarak kullanılan çok eski bir kilise. Tabii burası eski bir şehir olduğu için böyle sokaklar daracık, yapılar hep eski. Ama her sokak arasında böyle işte hediyelik eşya satan, alışveriş yapabileceğiniz, böyle güzel şeyler satan yerler bulmak mümkün. Gayet de keyifli oluyor. Özellikle akşamları buralarda gezmek çok güzel oluyor. Görüyorsunuz sezon bitmiş olmasına rağmen, hemen sezon bitmiş olmasına rağmen her yer kalabalık, sokaklar kalabalık, turistler çok dolu. Feribotta kaptanımızın da söylediği gibi günde 1100 kişi mi dedi, 1500 kişi mi dedi taşınıyor dedi sürekli. Ben anlamadım şimdi onu. Her gün üstüne 1000 kişi, 1500 kişi buraya geliyor, gidiyor. Ki genelde herkes benim yaptığım gibi de günübirlik geliyor. Çok yakın olduğu için hani kalmanızı gerektirecek bir sebep de yok. Bilet fiyatları da git gel aynı gün aldığın zaman 30 euro gibi bir rakam yapıyor. Burada otelde konaklamaktansa günübirlik git gel yapıp gezip sonra tekrardan Türkiye'ye dönüp kaldığınız yerden hayatınıza devam edebilirsiniz. Ki keza birçok insan aynı şekilde Kos gezisini gerçekleştiriyor. Şimdi ben toplantıya yetişmek için geçiyorum ofise. Biraz da orada videoya devam ederiz. Dediğim gibi bahsedeceğimiz konulardan bahsederiz. Sonra tekrardan feribota geçeriz zaten saat gelmiş olur. Feribottayken yine seyir ve makineler ziyareti, seyir, manevra her şeyi tekrardan yapıp Türkiye'ye doğru, evimize doğru döneriz. Az önce de söylediğim gibi Süleyman Bey'le toplantımızı bitirdik. Süleyman'la yaklaşık 5-6 senedir değil mi abi? 5-6 senedir beraber çalışıyoruz. Bizim merkez ajantamız. Aslında şöyle dünyanın her yerinde yaklaşık olarak ben 6-7 senedir hiç durmadan seyir yapıyorum. Bunun içinde Amerika var, işte Katar'a gittik, Arap Camiası var, Avrupa var. Her yerde Karayiplerimiz var aynen. Her yerde bize sağ olsun servis sağlıyor firmasıyla, ekibiyle beraber. Aslında arkadaşlar bu reklam değil. Bu sizin bana sorduğunuz, yorumlarda sorduğunuz soruların cevaplarını öğrenmeniz için yaptığım bir video bu kısmı.
kısmı, videonun bu kısmı bunun için. Şimdi abi şöyle bir soru geliyor sürekli. Şimdi sürekli biz ülke değiştirdiğimiz için ülkeden ülkeye geçiyoruz. İşte çok fazla yakıt alıyoruz, çok fazla yakıt yapıyoruz. Herkes bunu böyle şey sanıyor. Hani biz elimizi kolumuzu sallayarak hiçbir yere girmeden, çıkmadan, bildirmeden gidiyoruz. İşte paramızı ödeyip yakıtımızı alıyoruz falan sanıyorlar ama bunun çok büyük bir operasyon olduğunu ben her seferinde anlatmaya çalışıyorum. Buradaki senin rolün ne? Sen burada bizim için ne yapıyorsun? Yani yat acentesi dediğim kişi firmasıyla beraber teknelere nasıl hizmet sağlıyor? Arkadaşlar merhaba. İlk başta ben Süleyman Dağar. Doğum Yunanistan. Yunanistan'da 3 yerde ofisimiz bulunmaktadır. Bütün dünyada Burak Kaptanımızın dediği gibi hizmet vermekteyiz. Teknelerimiz şu an dünyada gezen birçok teknemiz var. 4-5 tane teknemiz var. Central Agent yaptığımız. Burak Kaptanımızın dediği gibi bütün dünyanın her yerinde Burak Bey'i patronlarını hiç rahatsız etmeden bütün operasyonları hızlı şekilde çözüyoruz. İşimiz sıkıntı çözmek. Sıkıntı çözmek. Teknelerimizin gideceği bir seyir planı çıkartıyoruz. O seyir planına göre önceden anlaşmalı olduğumuz bütün local agentlarla önceden konuşarak tekne sahiplerini hiçbir sıkıntıya sokmadan işlemlerini hızlıca halledip tatillerini güzel bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Ya aslında işin özeti şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar bu operasyonlar çok basit görünse bile bu operasyonlar çok zor operasyonlar. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi her ülkenin kendi kuralı farklı ve bu kurallar şöyle bir gün A kuralı varsa 15 gün sonra A kuralı B kuralına dönüyor. Şimdi bunu biz mürettebat olarak yani teknenin kaptanı olarak, yöneticisi olarak bunları takip etmemizin imkanı yok. Çünkü zaten yoğun seyirler yapıyorsunuz, misafirlerinizle uğraşmak zorundasınız. İşte işin bu kısmında acentalarımız devreye giriyor. Merkezi acenta sisteminde mantığı şudur. Şimdi lokal acentalarla gittiğiniz lokasyonlarda çalışabilirsiniz. Ama merkezi acenta yaptığınız zaman siz hiçbir şeye uğraşmak zorunda değilsiniz. Şu an biz burada gülüyoruz, böyle şen şatarak oturuyoruz ama biz sürekli yazın kavga ediyoruz. Hani bunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım, bunu yapalım. Ani plan değişiklikleri çok fazla oluyor. Bu sayede hızlı bir şekilde operasyonlarımızın hepsini hallediyoruz. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyoruz. Yani ben limana gittiğim zaman biliyorum ki hiçbir şey düşünmeme gerek kalmıyor. Benim bağlayacağım yer, alacağım yakıt, yapacağım giriş işlemleri, çıkış işlemleri, pasaport kontrolleri hiçbir şey yapmadan acentem bunları benim için önden hazırlıyor ve tamamen bitirmiş oluyor. Bu gerçekten bizim için büyük bir kolaylık. Merkezi acenta sistemi de bu şekilde. Süleyman'la dediğim gibi 6 senedir çalışıyorum. Kesinlikle bu reklam değil arkadaşlar. Sadece maksadım hani acentacılığın ne olduğunu soran insanlara cevaplarını bulmasını sağlamak. Sorduğunuz sorunun cevabı inşallah verilmiştir. Şimdi bizim saatimiz, feribot saatimiz yaklaşmak üzere. Birazdan şimdi feribot iskelesine doğru ben geçeceğim. Abi var mı eklemek istediğim bir şey? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğin İnşallah. için. Bayağı olmuş görüşmeyeli. Bayağı oldu görüşmeyeli. Biz sürekli telefondayız ama yüz yüze görüşmek çok uzun, çok kolay olmuyor. Ya eşimden bile daha çok görüştüm. Eşim de bunun hakkında çok rahatsızdı zaten. Kıskanıyorlar bizi. Yani gece saat 1 olsun, 2 olsun telefonumu arayabilecek tek kişilerden, şurada o az kişilerden bir aslında tanesi. söylediğin olay çok önemli. Şimdi 24 saat rahatsız edebileceğiniz bir insan. Şöyle hani hakikaten acentanızı siz böyle her dakika ulaşamazsanız İş çok karışır arkadaşlar çünkü malum zengin hayatı, yoğun tempolar, her an her şey değişebiliyor. Bir anda seyir programı değişiyor. Bu programa göre ayak uydurmak çok önemli. Süleyman'dan bu konuya hiçbir şeyimiz yok. Allah razı olsun 6-7 senedir dünyanın her yerinde hizmetimizi aldık. Almaya da daha da güzel olacağına, daha da güzel hizmet alacağımıza çok eminim. Ben şimdi kaçıyorum abi. İskeleye gidiyorum, limana gitmem lazım. Evet, zaman geldi. Aynen zaman geldi. Teşekkür ederim sana da her şey için. Arkadaşlar tanıştığıma memnun oldum. Bir ihtiyacınız olsa biz buradayız. Burak Kaptan'la beraber. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bütün sorunuza cevap vermeye hazırız. Evet, Kos Limanı'na tekrardan geldik. Birazdan feribotumuz Bodrum Limanı'na doğru harekete geçecek. Gemi personeli zaten köprüsünü hazırladı. Son yolcuların gelmesini bekliyorlar. Ondan sonra makinelere basacaklar. Bodrum Limanı'na doğru harekete geçeceğiz. Arkadaşlar bu gemi Fahri Kaptan 5 gemisi. Fahri Kaptan 5 feribotu diyelim. Bodrum Sea Line ailesine ait bir tekne. Sürekli düzenli olarak daha önce kaptanlarımız da bahsettiği gibi sabah gelip akşam geri dönüyorlar. Her gün seferleri var. Bu yaz dönemlerinde böyle, kış dönemlerinde 2 günde bir, 3 günde 1'e düşüyor program. Yoğunluk durumuna göre tekrardan şekilleniyor. Şimdi dediğim gibi birazdan hatta diğer gemilerin de feribotların da geldiğini görebilirsiniz. Yolcular iniyor. Birazdan tamamen yolcular gemiye bindikten sonra makinelere basıp Bodrum Limanı'na doğru harekete geçilecek. Biz de yolcuların gelmesinin tamamlanmasını bekliyoruz şu an. Evet, yolcu alımı tamamlandı. Şimdi kaptanımız limandan izin alacak. İzin verildikten sonra seyir hazır halde gelmiş olacağız. Yani duydunuz mu bilmiyorum ama izinler alındı şimdi. Seyre çıkmaya müsaade verildi. Yolcu alımı tamamlandı. Birazdan platformu da içeri alacağız. Limancı arkadaşlar geldikten sonra seyre başlayabiliriz. Evet, platform içeri alındı. Şimdi halat manevrası için komutlar veriliyor tabii ki. Halatın teklenmesi istendi. Şu anda başta 2, kışta tek halatımız var. Baş halatı teklediler.
kıç halatımıza fora ettiler. Palaman arkadaş biraz kilolu bir arkadaşmış. Onun baş tarafa geçmesini bekliyoruz. Ondan sonra baş tarafı fora edip teknemiz ayrılış manevrası için harekete geçecek. Şimdi denizde çalışma önleyi tüzüğü gereğince kaptan geriye tornistan verdiği zaman 3 kısa düdük çalacak. Birazdan 3 kısa düdüğü duyacağız. Bu geri tornistan veriyorum demek. Fora komutu verildi. Baş halat da fora ediliyor. Teknemiz yavaş yavaş. Duyduğunuz gibi 3 kısa düdük. Bu tornistan veriyorum demek. Arkanızda eğer bir hareketli trafik varsa o trafiği ben geri geliyorum. Haberiniz olsun demek için. Aynı şekilde yine usturmaçalar ve halatlar güverteye alındı. Emniyet bir şekilde seyre devam edilebilir şu anda. Kış tarafta da trafik yok zaten. Şimdi istikamet Bodrum limanı. Tabii ki yine yurda giriş yapılacak orada. Yine pasaport kontrolü ve yurda giriş işlemlerinden sonra kendi ülkemizde artık gezebileceğiz. Allah selamet versin. Yolcuyu bulduk mu? Yok, gelmedi. Daha sonra görüşmek üzere. Kos limanından artık ayrılış tamamlandı. Bodrum limanında görüşürüz. Evet, Kos limanından Bodrum limanına doğru seyrimiz tamamlanmak üzere. Birazdan Bodrum limanına yanaşılacak. Şöyle gösterelim. Liman ağzındayız. Ve alargada demirde teknelerin olduğunu görebilirsiniz. Liman ağzında olduğumuz için hızımızı olabildiğince düşürüyoruz. Hız limiti var burada. Şimdi dediğim gibi birazdan limana yanaşılacak. Yolcular tahliyeye başlayacak. Ondan sonra yolcular pasaport kontrollere geçecekler. Pasaport kontrolünden sonra ülkeye giriş yapmış olacak hepsi. Ben de aynı şekilde pasaport kontrolünden sonra Marmaris evime geçeceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olabilir, bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Provanız yeter, rüzgarınız kolayınız olsun. Allah selamet versin. Selametle.